Yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte tarihin derinliklerine, Mezopotamya'nın mistik ve büyülü dünyasına doğru birlikte yola çıkacağız. Bu videomuzda insanoğlunun bilinen en eski ve en etkileyici yaratılış hikayelerinden biri olan Enuma Elish destanını ve Sümer kozmolojisini birlikte keşfedeceğiz. Evrenin nasıl yaratıldığına, tanrıların nasıl doğduğuna ve efsanevi güçlerin birbirleriyle nasıl mücadele ettiğine birlikte tanıklık edeceğiz. Bu eski hikayeler sadece bizi büyülemekle kalmayacak, aynı zamanda antik çağların sırlarını da bizlerle paylaşacak. Eğer siz de benim gibi tarihin ve mitolojinin heyecan verici hikayelerine tutkuluysanız çayınızı ve kahvenizi hazırlayın ve arkanıza yaslanın. Çünkü bu unutulmaz serüven birazdan başlıyor. Şimdi hep birlikte tarihin tozlu sayfalarını açıyor ve binlerce yıl öncesine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Bugünkü konumuz dünyanın bilinen en eski ve en etkileyici destanlarından biri olan Enuma Elish. İlk olarak bundan yaklaşık 4000 yıl önce Mezopotamya'nın o görkemli tapınaklarında, ziguratlarda kil tabletler üzerine çivi yazısıyla yazılan Enuma Elish bize evrenin başlangıcını ve tanrıların destansı mücadelelerini anlatmakta. Peki bu efsanevi destan nasıl keşfedildi? 19. yüzyılın sonlarında Irak'taki antik Ninove şehrinde İngiliz arkeologlar Asurbanipal kütüphanesinde paha biçilmez bir hazineyle karşılaştılar. Binlerce yıl önce unutulmuş tabletler arasında bulunan bu metinler tarihe ve mitolojiye bakışımızı sonsuza dek değiştirdi. Bu keşif sayesinde Mezopotamya'nın kozmolojik düşüncelerini ve insanlığın evrene dair en eski sorularını nasıl cevapladığını birlikte anlamaya başlamış olduk. Enuma Elish ifadesinin kendisi bile oldukça anlamlıdır. Sümer dilinde yukarıda gök yokken demektir Enuma Elish. Destanın ilk satırları bizi doğrudan hiçbir şeyin henüz var olmadığını, sonsuz kaosun ortasında götürür. İlk mısraları hiçbir şeyin henüz isimlendirilmediği, gökyüzü ve yerin birbirinden ayrılmadığı, sonsuz suların hüküm sürdüğü bir evreni anlatır. Bu tanım aslında diğer yaratılış hikayelerinde de vardır ki birkaç ay sonra çıkacak olan kitabımda da bunu anlattım. Ve yine yaratılış hikayelerinde bir kaostan bahsedilir ilk anda. Şimdi bu kaostan nasıl bir düzenin doğduğunu hep birlikte keşfedeceğiz. Hikayemizin en gizemli ve çarpıcı kısmına evrenin başlangıç anına gidiyoruz şu anda. Henüz ne gökyüzü vardı ne de dünya. Yalnızca sonsuz bir belirsizlik ve bir kaos hüküm sürüyordu. Hayal edin ki her şey bulanık, sessiz, düzensiz ve uçsuz bucaksız. Bir su kütlesi gibi aslında. İşte bu kaosun tam ortasında iki temel tanrı oturuyordu. İki temel tanrı vardı. Tatlı suyun tanrısı Apsu ve tuzlu suyun tanrıçası Tiamat. Mezopotamya insanı için tatlı su hayatın kaynağı, üretkenlik ve yaşam enerjisini temsil ediyordu. Tiamat ise aksine belirsizliği, tehlikeyi ve kaosu simgeliyordu. Bu iki zıt gücün birleşimi evrenin dengesi için gerekliydi. Ama bu denge henüz sağlanmamıştı. Apsu ve Tiamat birlikteliğinden yeni tanrılar dünyaya geldi. Başlangıçta her şey güzeldi fakat bu genç tanrılar oldukça hareketli ve çok fazla gürültücüydüler. Bu gürültücü ve hareketli olmalarını biz aslında başka dinlerde de görüyoruz. Onları da başka bir videoda anlatacağım. Kendilerine verilen sınırları
tanımıyorlardı, sürekli karmaşa yaratıyorlardı ve evrenin dengesini bozuyorlardı. Bu yeni nesil tanrıların yarattığı kargaşa zamanla ebeveynlerinin huzurunu kaçırmaya başladı. Apsu bu durumdan son derece rahatsızdı ve huzurunu tekrar kazanmak için radikal bir karar aldı. Genç tanrıları yok etmeyi planladı. Ancak bu karar evrendeki ilk büyük savaşın da fitilini ateşleyecekti. Gelin şimdi hikayenin daha da heyecanlı kısmına geçelim ve bu ilk çatışmanın detaylarını birlikte keşfedelim. Evrendeki kaos yavaş yavaş yerini ilk büyük gerilime bırakırken heyecanımız da giderek artıyor. Şimdi sizleri tanrılar arasındaki ilk büyük çatışmanın tam ortasına götürüyorum. Hatırlarsanız Apsu ve Tiamat'ın çocukları olan genç tanrılar sürekli bir karmaşa yaratmaktaydılar ve evrendeki dengeyi de bozuyorlardı. Bu durum sakinliği seven Apsu'yu artık dayanamayacağı bir noktaya getirmişti. Apsu iç huzurunu yeniden kazanmak için inanılmaz derecede radikal bir karar aldı ve radikal bir çözüm düşündü. Yeni nesil tanrıları yok etmek. Fakat Apsu'nun bilmediği bir şey vardı. Bu plan genç tanrıların arasında bilgelik ve zekanın sembolü olarak bilinen tanrı Ea tarafından fark edildi. Ea, Sümerler'de bilgelik, akıl, sihir ve tatlı suların efendisi olarak tanınmaktaydı. Antik Mezopotamya inanışında Ea tüm tanrılar arasında zekasıyla parlayan bir figürdü. Onun varlığı bilgenin ve zekanın kaba kuvvetten daha güçlü olduğunun önemli bir simgesiydi. Ea, Apsu'nun yok etme planını öğrendiğinde çok hızlı davranarak güçlü büyüleri ve keskin zekası sayesinde Apsu'yu etkisiz hale getirdi ve onu derin uykulara gönderdi. Böylece Ea sadece kendisini ve kardeşlerini kurtarmakla kalmadı, aynı zamanda evrende bilginin ve zekanın üstünlüğünü de ispatladı. Kime denk düşüyor bu? Bu aslında biraz da Prometheus'u andırıyor. Biraz da işte Lucifer'ı andırıyor bize ve Tubal Cain'i andırıyor. Bu olay Mezopotamya mitolojisinde çok önemlidir. Çünkü ilk kez bir tanrı güç ve savaş yerine zeka ve bilgeliğini kullanarak zafer kazanmaktaydı. Ea'nın zaferi insanlık tarihindeki ilk akıl ve bilgelik sembolü olarak görülür. Ve daha sonra Sümerlerin yaşam biçimlerinde de bilginin ve eğitimin önemini vurgulayan bir referans haline gelmiştir. Ea'nın bu zaferinden sonra yaşanacak daha büyük ve dramatik olaylara doğru ilerleyelim. Şimdi geliyoruz hikayemizin belki de en heyecanlı bölümüne. Büyük Savaş'a. Hatırlarsanız Ea'nın zaferinden sonra Apsu'nun yenilgisi Tiamat'ı derinden sarstı. Bir anne olarak öfkeyle dolan Tiamat eşinin intikamını almak ve evrendeki düzeni kendi istediği gibi yeniden şekillendirmek için büyük bir karar aldı. Tiamat dehşet verici yaratıklardan oluşan devasa bir ordu yarattı. Bu ordu dev ejderhalar, korkunç deniz canavarları ve zehir saçan yaratıklarla doluydu. Tiamat'ın ordusu adeta kaosun ve karanlığın güçlerinin simgesi gibiydi. Mezopotamya efsanelerinde bu sahneler evrendeki iyilik ve kötülük, düzen ve kaos arasındaki mücadeleyi sembolize etmektedir. İşte tam bu kritik anda tanrılar arasında genç ve güçlü bir kahraman ortaya çıktı. Bu kahraman Marduk. Marduk, Babil mitolojisinde cesaretin, adaletin ve düzenin sembolü olarak görülür ve görkemli bir tanrı olarak kabul edilir. Diğer tanrıların korkudan titrediği bu anda Marduk ileri adım atarak tüm tanrılar tarafından lider ilan edildi ve
Tiamat'la savaşmaya gönüllü oldu. Marduk ve Tiamat arasında gerçekleşen bu savaş destansı bir mücadeleydi. Marduk sihirli silahları, güçlü rüzgarları ve cesur yüreğiyle kaosun gücü Tiamat'a karşı savaştı. Ona karşı geldi. Uzun ve zorlu bir mücadelenin ardından Marduk sonunda zafer kazandı ve Tiamat'ı mağlup etti. Fakat hikaye burada bitmiyor. Marduk Tiamat'ın dev bedenini ikiye böldü ve üst kısmıyla gökyüzünü, alt kısmıyla ise yeryüzünü yarattı. Böylece kaos yerini kozmik bir düzene bıraktı. İşte bu yüzden Babil mitolojisinde Marduk evreni şekillendiren ve düzene kavuşturan en önemli tanrı olarak kabul edilmektedir. Onun bu zaferi Babil'in en güçlü tanrısı olarak yükselişini de beraberinde getirdi. Artık Marduk'un gücü tüm tanrılar tarafından kabul edildi ve Babil şehrinin koruyucusu ilan edildi. Babil halkı için Marduk'un zaferi düzenin kaosa karşı zaferini simgelemekteydi ve yıl boyunca düzenlenen büyük festivallerle kutlandı. Şimdi birlikte Mezopotamya mitolojisinin büyüleyici dünyasını keşfetmeye devam edelim. Şimdi biraz daha derine iniyor ve Sümerlerin büyüleyici evren anlayışını birlikte keşfediyoruz. Bu antik uygarlık evrenin nasıl oluştuğunu ve hangi güçlerin onu yönettiğini anlamak için müthiş bir hayal gücü ve gözlem yeteneğini kullanmıştı. Sümerler için evren 3 temel katmandan oluşuyordu. Yukarıda gökyüzü yani An vardı ve burası tanrıların yaşadığı kutsal alandı. Orta katman biz insanların yaşadığı dünyaydı. Bunun da ismi Ki'ydi. En altta ise karanlık ve gizemli yer olan yeraltı dünyası Kur bulunurdu. Bu 3 katman yaşam, ölüm ve kutsal güçlerin sürekli etkileşim içinde olduğu bir döngüydü. Sümer evreninin merkezinde ise çok özel ve kutsal bir dağ vardı. Ekur. Bu dağ Sümer inancında dağların dağı olarak bilinir ve tanrıların gökyüzündeki evi olarak kabul edilirdi. Tıpkı Olimpos dağı gibi. Yani Zeus'un oturduğu. Başta Enlil olmak üzere pek çok güçlü tanrı burada yaşamaktaydı ve dünyayı, insanları buradan yönetiyorlardı ve kaderlerini burada yazıyorlardı. Ekur'un zirvesi yeryüzü ile gökyüzü arasında bağlantı sağlayan kutsal bir köprü görevi görüyordu. Sümerler sadece mitolojiyi yaratmakla kalmadılar, aynı zamanda gökyüzündeki hareketleri dikkatlice izleyerek astronominin de temellerini atmış oldular. Gezegenlerin, yıldızların ve ayın hareketlerini inceleyerek bunların tanrıların hareketleri ve kararları ile ilişkili olduğuna inandılar. Örneğin gezegenlere tanrılarının adlarını verdiler. Venüs, tanrıça Inanna'nın, daha sonra İştar oldu bu, Inanna'nın simgesiydi. Jüpiter ise en güçlü tanrılardan biri olan Marduk ile ilişkilendirildi. Bu astronomik gözlemler Sümerlerin bir takvim oluşturmasını ve tarım faaliyetlerini bu takvimlere göre düzenlenmesini sağladı. Ayın döngülerini kullandılar, 12 aylık takvimi geliştirdiler ve bu sayede tarımda büyük bir verimlilik elde ettiler. İşte bu benzersiz evren anlayışı Sümerlerin sadece gökyüzüne değil, dünyaya ve insana bakışını da derinden şekillendirmiş oluyordu. Şimdi gelin bu inanılmaz uygarlığın sırlarını keşfetmeye biraz daha devam edelim. Şimdi biraz daha yakından bakacağımız kısım belki de Mezopotamya tarihinin en heyecan verici yönlerinden biri. Sümer tanrıları ve insanların üzerindeki derin etkileri. Sümer mitolojisi oldukça güçlü ve etkileyici tanrılarla doludur. Ama
İçlerinde 3 tanrı vardır ki onlar tüm yaşamı ve evreni yöneten başlıca güçler olarak bilinirler. Bunlardan ilki Anu, ikincisi Enlil ve üçüncüsü de Enki'dir. Öncelikle Anu'yu tanıyalım. Gökyüzünün efendisi olarak bilinen Anu, Sümerler'de tanrıların babası olarak kabul edilir. Gökyüzünü ve evreni kontrol eden Anu, adaleti ve ilahi düzeni simgelerdi. Tapınakları gökyüzüyle bağlantılı gibi görünür ve genellikle uzak ama saygı duyulan bir varlık olarak anılırdı. Anu'nun oğlu olan Enlil, hava, rüzgar ve fırtına tanrısıydı. Enlil'in gücü Sümerlerin günlük hayatını doğrudan etkilerdi. İnsanların kaderlerini belirlediğine inanılır, iklimi yöneterek tarımın başarısını ve insanların refahını kontrol ederdi. Enlil'in Ekur adlı kutsal tapınağı Nippur şehrinin kalbinde bulunmaktaydı ve burası Sümerlerin dini hayatının merkeziydi. Ve tabii ki bilgelik, yaratıcı zeka ve tatlı suların efendisi Enki var sırada. Enki belki de Sümer mitolojisinin en ilginç ve en sevilen tanrılarından birisidir. İnsanlara bilimi, yazıyı, sanatı ve tarımı öğreten bu tanrıydı. Enki'nin insanlara armağan ettiği bilgi medeniyetin temellerini oluşturmuştu. Sümer inanışına göre Enki olmasaydı ne şehirler kurulabilir, ne tarlalar ekilebilir, ne de insanlar bilim ve sanata ilerleyebilirdi. Bu Enki'nin yansımasını biz Tubal-Cain'de görüyoruz. Enki'nin sembolü genellikle akan sular ve balıklardı. Çünkü Sümer kültüründe su hayatın ve bilgeliğin simgesiydi. Bu üç tanrı sadece mitolojik figürler olarak kalmadılar. Sümer toplumunun sosyal düzenini, hukuk sistemini ve ahlaki değerlerini de şekillendirmiştiler. İnsanlar tanrıların dünyadaki temsilcileri olarak krallara ve rahiplere saygı duyuyor ve bu tanrıların öğretilerini takip ederek hayatlarını bunlara göre düzenliyorlardı. İşte bu nedenle Sümerler kendilerini tanrıların çocukları gibi gördüler ve evreni anlamlandırmak için bu büyük güçlerle sürekli iletişim halinde kaldılar. Mezopotamya'nın büyülü dünyasında birlikte çıktığımız bu maceranın artık sonuna geliyoruz. Bu yolculukta binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan Enuma Elish destanını ve Sümerlerin evren anlayışını yakından keşfettik. Bir sonraki tarih ve mitoloji serisinde görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.